Elit Magazin gündemine hoş geldiniz. Yine en çarpıcı gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de skandallar, sürprizler ve yıldızların bilinmeyenleriyle dolu. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bizi desteklemeyi ihmal etmeyin. Daha güçlü bir Elit Magazin için desteğiniz çok değerli. Şimdi koltuklarınıza yaslanın çünkü Elit Magazin gündemi başlıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Özcan Deniz ve Samar Dadgar cephesinden gelen bu itiraf, romantik bir masaldan çok duyguların iç içe geçtiği sürprizli bir hikayeye işaret ediyor. Aşkın en kritik anlarından biri olan evlilik teklifinin, beklentilerle örtüşmediğinde nasıl bir kırılmaya dönüştüğünü anlatan bu sözler, magazin kulislerinde yankı uyandırdı. Dışarıdan kusursuz görünen bir ilişkinin içinde yaşanan o an, hem şaşırtıcı hem de fazlasıyla insani bir yüzü ortaya koydu. Özcan Deniz, geçmişte yaşadığı evliliğin ardından kalbini İranlı tasarımcı Samar Dadgar'a açtı ve bu birliktelik nikahla taçlandı. Çift, aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık gündeme gelse de ilişkilerini sakin ve gözlerden uzak yaşamayı seçti. Samar Dadgar'ın bir programa konuk olarak anlattıkları ise bu sessizliğin ardında duyguların zaman zaman nasıl sert dalgalandığını gösterdi ve merak edilen evlilik teklifine farklı bir pencere açtı. Anlatılanlara göre bir davette gelin çiçeğinin uzatılmasıyla başlayan sahne, Samar Dadgar'da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kafasında canlandırdığı teklifle karşılaştığı tablo arasındaki fark, sinir ve kırgınlık olarak geri döndü. Ardından sahne ışıkları altında gelen tektaş sürprizi bile bu duyguyu bastıramadı. Beklediği cümlenin açıkça kurulmamış olması, o anın romantikliğini gölgede bıraktı. Bu hikaye sadece bir teklif anından ibaret değil, aynı zamanda ilişkinin somut adımlarına giden yolun da özeti. Yıllar önce yolların ayrılması, sonra gelen bir mesajla yeniden başlayan bağ ve sonunda kurulan aile düzeni, her şeyin tek bir ana sığmadığını gösteriyor. Özcan Deniz'in daha önce anlattığı tanışma süreci ve yeniden bir araya gelişleri, bu evliliğin uzun bir iç hesaplaşmanın sonucu olduğunu ortaya koyuyor. Sonuçta ortaya çıkan tablo net, beklentilerle gerçekler çakıştığında kırılmalar yaşanabiliyor ama diyalog ve devam eden bağ her şeyi başka bir yere taşıyabiliyor. Samar Dadgar'ın samimi itirafı, bu evliliğin kusursuz değil gerçek olduğunu hatırlatıyor. Magazin dünyasında sık rastlanmayan bu açıklık, hikayeyi romantize etmeden tamamlıyor ve dosyayı olduğu gibi kapatıyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ekranların dikkat çeken yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, adının karıştığı iddialar nedeniyle magazin gündeminin merkezine yerleşti. Sosyal medya ve çeşitli internet mecralarında dolaşıma sokulan paylaşımlar, yalnızca bir söylenti olmanın ötesine geçerek oyuncunun kişisel sınırlarını zorlayan bir tablo yarattı. Bu durum, sessiz kalmayı tercih etmeyen Civelek için yeni bir sürecin kapısını araladı. Hakkında ortaya atılan iddiaların onur kırıcı ve mesleki itibarını hedef alan bir niteliğe bürünmesi, Feyza Civelek'i harekete geçiren temel neden oldu. Oyuncunun yakın çevresinden gelen bilgilere göre, söz konusu içerikler zamanla sistematik bir karalama kampanyası izlenimi yarattı. Civelek, bu sürecin yalnızca kendisini değil, yürüttüğü profesyonel kariyeri de doğrudan etkilediğini değerlendirdi. Gelişmelerin ardından ünlü oyuncu, avukatı Ümit Abanoz aracılığıyla kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmasını sağladı. Açıklamada, Feyza Civelek hakkında çeşitli platformlarda yayılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı. Bu paylaşımların hem kişilik haklarını hem de mesleki saygınlığını zedelemeye yönelik olduğu belirtilerek, sürecin ciddiyetine dikkat çekildi. Hukuki boyuta taşınan süreçte, iddiaları üreten ve yayan kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı açıkça ifade edildi. Yapılan açıklamada, suç duyurusunda bulunulacağı ve manevi tazminat davası açılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca doğabilecek tüm hukuki hakların kullanılacağı belirtilerek, geri adım atılmayacağı net bir dille ortaya kondu. Feyza Civelek'in bu kararı, yalnızca bireysel bir savunma refleksi olarak değil,
dijital mecralarda kontrolsüz şekilde yayılan içeriklere karşı bir duruş olarak da değerlendiriliyor. Magazin dünyasında sıkça karşılaşılan iddia ve söylenti kültürü, bu kez hukukun sınırları içinde ele alınacak gibi görünüyor. Sürecin nasıl sonuçlanacağı ise dikkatle takip ediliyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Ekran rekabetinin en sert yaşandığı akşamlardan birinde tablo netleşti ve dengeleri sarsan bir sonuç ortaya çıktı. Uzun süredir konuşulan yapımlar aynı gece izleyiciyle buluşurken, içlerinden biri yalnızca zirveye yerleşmekle kalmadı, kendi sınırlarını da aşarak televizyon gündeminin merkezine oturdu. Rating listesinin tepesinde yaşanan bu kırılma, sektör kulislerinde de yankı uyandırdı. Eşref Rüya, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan yeni bölümleriyle ekrana gelirken, Sakıncalı ise final bölümüyle yarışa veda etti. Bu yoğun rekabet ortamında Eşref Rüya açık ara öne çıktı. Dizi, yayın hayatı boyunca ilk kez 10 reyting barajını geçerek dikkat çekici bir başarıya ulaştı ve tüm izleyici kategorilerinde birinci sıraya yerleşti. Kuruluş Orhan cephesinde ise kadroya dahil olan Alina Boz'un etkisiyle belirgin bir yükseliş gözlendi ve bu hamlenin karşılık bulduğu net biçimde hissedildi. Eşref Rüya'nın bu çıkışının ardında yalnızca rakamlar değil, ölümün hikaye gücü de vardı. İki büyük hesaplaşmanın peş peşe yaşandığı bölümde tansiyon hiç düşmedi. Eşref Tekin zekice kurduğu planla otelini Kadir'den geri aldığı sahneler izleyiciyi ekrana kilitlerken, bu anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Mekanın sahibi geri geldi yorumlarıyla gündemin üst sıralarına taşınan dizi, 10 reytingi aşan yapımlar arasına adını yazdırarak bir eşik atladı. Gecenin bir diğer çarpıcı kırılma noktası ise Nisan cephesinde yaşandı. Kardeşi Afra'nın ölümünde Dinçer'in rolü olduğunu öğrenen Nisan, öfkesinin kontrolünü kaybederek hesap sormak için harekete geçti. Eşref'in hediye ettiği silahla Dinçer'in karşısına dikilmesi gerilimi zirveye taşırken, tetiğin çekilip çekilmeyeceği sorusu izleyiciyi diken üstünde bıraktı. Aynı anda Eşref'in Kadir'e ihtiyarın aslında Feridun Koral olduğunu açıklaması, hikayede yeni bir kapıyı araladı ve merakı daha da derinleştirdi. Sonuç olarak Eşref Rüya, yalnızca güçlü sahneleriyle değil, elde ettiği izlenme oranlarıyla da tek rakibi kendisi algısını pekiştirdi. Özet ve yeni bölümüyle ilk iki sırayı alan dizi, tüm kişiler grubunda 9,52 izlenme oranı ve 25,55 izlenme payına ulaştı. Bu tablo, doğru hikaye akışı ve etkili dramatik kırılmaların hala televizyon izleyicisi üzerinde belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Arabesk müziğin sevilen ismi Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak tedavi sürecine başladığını ve bu nedenle sahnelere ara vereceğini duyurdu. Almanya'da doktorlarının gözetiminde olduğunu belirten sanatçı, aldığı yoğun mesajlara tek tek yanıt veremediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını söyledi ve sevenlerinden dua istedi. Bir süredir Almanya'da yaşamını sürdüren arabesk müziğin sevilen sesi Cansever, lösemi teşhisi aldığını açıklayarak tedavi sürecine başladığını paylaştı. Bu kararın ardında yatan nedenin sağlık olduğunu vurgulayan sanatçı, yoğun mesaj ve telefon trafiği nedeniyle herkese tek tek yanıt veremediğini belirtti. Bu yüzden doğrudan sevenlerine seslenmeyi tercih etti. Doktorlarının durumuyla yakından ilgilendiğini, tedavi planının netleştiğini ve kemoterapi sürecinin başlayacağını dile getirdi. İnancını ve moralini yüksek tutmaya çalıştığını söyleyen Cansever, duaların kendisi için büyük bir güç kaynağı olduğunu da açıkça ifade etti. Tedavi sürecinin gerektirdiği şartlar nedeniyle sahnelere ara verme kararı alan sanatçı, bu ayrılığın geçici olduğunu hissettiren bir dille konuştu. Hasta yatağından paylaştığı kareyle de hayranlarına yalnız olmadığını, mücadelesini saklamadan yaşadığını gösterdi. Kendine özgü yorumu ve güçlü sesiyle arabesk müzikte ayrı bir yere sahip olan Cansever'in bu açıklaması, kısa sürede büyük bir destek dalgasına dönüştü. 58 yaşındaki sanatçının yaşadığı bu süreç, sahnedeki güçlü duruşun arkasında ne kadar kırılgan bir insan hikayesi olabileceğini bir kez daha hatırlattı.
Cansever'in sözleri yalnızca bir sağlık açıklaması değil, umutla kurulan bir direniş cümlesi olarak hafızalara kazındı. Bu yolculuğun sonunda müziğin ve alkışların yeniden onu beklediğini düşünmek ise sevenleri için en güçlü teselli oldu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.